Yeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta gündemde epey konu var. Tesla ile alakalı özellikle diyebilirim. Tesla Model Y Juniper SR, yani çoğumuzun beklediği model Cuma günü saat 17'de satışa çıktı arkadaşlar. 1860-1900 civarlarına, yani 1 milyon 900 lira civarına satıldı. Yani %10'a girdi arkadaşlar bu araç. %10'luk ÖTV dilimine. Bu nedenle 1.900 gibi bir fiyatı oldu. Ve ek olarak renklere de ücret almadılar. Yani renkler de makul fiyattaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 1860 lira bazı renkli olanı. Stealth Grey olarak geçiyor. Sanırım standart olan rengimiz artık. Diğerleri de bir 40 bin lira gibi bir fiyat farkı vardı. 1 milyon 900 civarına. Yani kırmızısı, işte ne bileyim, başka mavisi, beyazı, diğer renkleri de 1.900 civarlarına satıldı. %10'luk gelmesine ben sevindim. Kendim de önceki kasa diyebiliriz artık. Bizimkisi eskidi. SR kullanmama rağmen, yani bizim araçların biraz değeri kaybolmuş olabilir, bir 200 bin lira kadar, ama hiç önemli değil. Ben aracımdan zaten memnunum. Şu anda kısa sürede değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani planlarımda bunun yeni kasası çıktığında, o da sanıyorum bir 4-5 yılı bulacaktır, bunu kullanmayı düşünüyorum. Model C Juniper'a gelince gerçekten güzel bir araç. Bizim şu an kullandığım araçta muzdarip olduğumuz koltuk soğutması diyebiliriz. Deri koltuklar çok yakıyor arkadaşlar. Yani yazın bunu kesinlikle hissediyorsunuz. Tesla kullananlar beni anlayacaktır. Şöyle geziyorsunuz neredeyse sırtınızın değdirmeyecek şekilde. Ya kışın hiçbir problem yok. Koltuk ısıtmaları, direksiyon ısıtması gayet iyi, ama koltuk soğutması böyle bir araçta gerekliydi. Koltuk kalitesi de, dizaynı biraz değişmiş, artmış. Ondan sonra yeni tip direksiyon var. Ambiyans aydınlatması var. Arkada güzel bir ekran var ve ona ayrıca şöyle bir bilgi de var. Bluetooth kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Örneğin çocuğunuz varsa oradan herhangi bir çizgi film, oyun vesaire açıp kendi kulaklığından dinleyebilir, onu izleyebilir. Yani öndeki araç ekranla bağlantısı direkt olarak yok. Bu da kolaylık sağlıyor. Hani güzel özellik. Arka koltuk yine elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Yani çok gerek var mı tartışılır, ama tasarımına da ön ve arka farlar değişti. Stop değişti. Beğendim. Yani güzel. Ama şimdi bu satılıp o alınır mı bilmiyorum. Yani hazırda satmış olanlar tabii ki alsınlar, ama şimdi bu aracı satma süreci vesaire, oradan sipariş vereceksin, 45 gün bekleyeceksin gibi şeyler benim şu anda ihtiyacım değil. Beklemek istemiyorum. Aracımı kullanıyorum ve memnunum. Yani bu anlamda yeni alanlara da hayırlı olsun. Çok güzel bir seçim yaptılar. Bunun ayrıca şöyle artıları olduğunu düşünüyorum. Tesla gibi bir yazılımı oturmuş, bilindik bir marka %10'luk ÖTV diliminde, yani 1.900'e 500 kilometrelik menzilli problemsiz diyebileceğimiz aracını satıyorsa, diğer markaların bunu gözden geçirmeleri gerekir. 2 milyon 500'e kime ne aracı satacak arkadaşlar? Yani elektrikli olarak özellikle 1.900'e gayet dolu bir Tesla alacağınıza gidip başka bir araç tercih eder misiniz? TOG'u ayrı tutuyorum. TOG beğendiğim bir araç. Yani süspansiyon konforu özellikle aile kullanımına daha uygun, daha sakin, rahat, konforlu seyahat edebileceğiniz, malzeme kalitesi de yüksek bir araç. Ancak T10X'e de artık bir makyaj, bir güncelleme, bir şey gelmesi lazım. O da eskidi artık gözümüzde. Yazılımlar güzelleşiyor, daha yeni özellikler geliyor. Bu güzel bir artı. TONF de yine peşi sıra gelecek büyük ihtimalle. TONF'i de merakla bekliyorum. TOG'da da kredi avantajları var. Finansman anlamında çok satın alan kişinin elini kolaylaştırıyor. Özellikle ticari kredi kullananlara ciddi avantajları var. Yine tercih edilesi bir araç. %10'da olması, yani Tesla'nın daha çok satılması demektir. Bu da Tesla'nın Türkiye'de bilinirliğini daha çok artıracaktır. Süper şarjör ağı muhtemelen genişler. Servis ağı genişler. Bu anlamda Tesla kullananların bence kaygıları olmaması gerek. Panik yapıp, yani bu aracı Model Y SR'ı gidip ne bileyim 1 milyon 500'e, 1 milyon 400'e panikleyip satmak çok mantıksız bir hareket olur. Çünkü oradan 1.900'e umarım bu %10'da uzun süre durur. Bence duracaktır. Bunun planlamasını, çalışmasını mutlaka yapmışlardır. 2 milyon 500'e çıksaydı bu kadar satmayacaktı. İlk gün site kilitlendi. Zaten bir iki dakika içerisinde bütün eldeki araçlar gitti. Ancak yine geleceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim bizim konumuza. Biz eski kasa kullanıcıları artık diyebiliriz kendimize. Orijinal kasa
diye tabir ediyor kimisi. Bence de orijinal kasa. Tesla Model Y'nin orijinal kasası budur arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Ya güzel, bence güzel. Önden Porsche'ye benzetiyorum ben. Kimileri ördeğe benzetse de bence Porsche'ye oldukça benziyor. Ben memnunum araçtan. Zaten Tesla kullandığınızda anlıyorsunuz. Yani bu aracın tabii ki tipi, dıştan görseli önemlidir birçok kişi için. Ancak kullanışlılığı, yazılımı, donanımı sizi oldukça memnun ediyor. Otopilotu, internet bağlantısı, telefondan kolayca çoğu özelliğini kumanda edebilmeniz müthiş bir özellik. Şimdi bizlere 2025 14.1 güncellemesi geldi arkadaşlar. Bunda göze çarpan detaylar var. İsterseniz ben ekrandan göstereyim. Hep birlikte bakalım yeni özellik neler gelmiş ve daha neler gelmesi lazım. Kimi eksikleri de var. Onları da anlatacağım. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımız gitgide büyüyor. Sizler sayesinde daha da farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu anlamda aboneliğinize ve beğeninize ihtiyacım var. Ayrıca kimi şeyleri yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yorumların hepsini cevaplıyorum. Bakıyorum mutlaka. Çok teşekkür ederim. Hadi gelin bir ekrana geçelim. Bakalım yeni özellik neler gelmiş. Şöyle bir görselle başlamak istedim arkadaşlar. Bakın yeni Model Y artık burada. Bizimkisi eski kasa Model Y de burada. Öndeki değişimi görüyorsunuz. Yanda fazla bir değişim yok. Şu ayna kapağındaki dizayn hafif değişti. Arka kısımda değişiklikler var. Arkası yeni Model Y'de daha güzel. Yani LED formu daha güzel oldu. Şimdi gelin 2025 14.1'in farklılıklarına, özelliklerine bir bakalım. Şimdi navigasyonda ufak farklılıklar var. Alternatif yolculuk planları, en hızlı, en iyi imkanlar, daha az durma gibi yapabiliyoruz. Gelin bakalım şuradan haritaya geçeyim. Bir Ankara yazalım bakalım. Ankara'yı işaretledik. Şimdi şöyle güzelce fotoğrafları da gösteriyor. Güzel görseller eklenmiş. Bastık. Rotayı hesaplıyor. Süper şarjıra hazırladı. Hatta ufaktan batarya ısıtmayı da açıyor sanki. Şimdi buradan girdiğimizde settings kısmında şurada otoyollardan kaçabiliyoruz arkadaşlar. Yani otoyola girmek istemiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Şu bölümü de açarsanız rotamızda 3. parti şarj istasyonlarını gösterecektir. Tesla'ya ait olmayanları. Bunu isterseniz açıp kapatabilirsiniz. Aracın yan kameraları artık hem yol kamerası hem de güvenlik kliplerine kaydedilecek arkadaşlar. Bu B sütunundaki kameralar. Bakın şuradan açalım. Kamera görünümü de bu arada değişti. Bakın arka kamera artık daha geniş bir alanı gösteriyor. Önceden daha dardı. Alt bölüme geldi. Önceden üstteydi bu. Soldaki kameramız burada, sağımız burada. Şimdi yol kayıtlarına girdiğimizde bunda da bir farklılık var. Bakalım birlikte. Bakın bu daha önceden aldığım bir kayıt. Enteresan bir şey var. Hem onu da görmenizi isterim. Yola bakın ne çıktı. Şuradan geçen bir kirpi. Bakar mısınız? Kirpiye durdum. Allah'tan karşıdaki araç da durdu. Şöyle grid görünümüne geçelim. Bakın dördünü birden gösteriyor artık. Bu arada orada ani durmuştum. Dörtlüleri de araç kendisi yaktı. Bu daha eski kayıt olduğu için şurada dikkat ederseniz left pillar ve right pillar kameralarının kaydı yok. Şu an yenisinde artık açtığımda bakın artık left pillar, right pillar yani şu kısımlarda eklendi. Grid'e geçtiğimizde dörtlü bir görünümü gösteriyor. Bakın şu anki az önceki kayıt. Bu B sütun kameralarında artık kaydetmeye başladı. Konuma göre bagaj yüksekliği ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmanız için örneğin evinizdeki garaj konumundasınız. Orada bagaj yüksekliğini kaydederseniz kaydetmeyi biliyorsunuz. Belirli konuma elle getiriyorsunuz. Basılı tutarsanız 3 saniyeden fazla bir bip sesi çıkacaktır. Onu artık kayıda göre konuma göre kaydediyor. Yani iş yerinizde, evinizde, kapalı garajınızda çarpmasını istiyorsanız o şekilde kaydedip artık o konuma geldiğinizde bagajı açtığınızda o kısma kadar kalkacaktır. Bunları iptal etmek için servis menüsünden şuradan Remove Saved Locations yani kayıtlı konumları sil bölümünden silebilirsiniz. Bütün kayıtlı konumlarınızı. Bu o gibi bagajdaki konum yüksekliği verinizde sıfırlayacaktır. Şimdi neden İngilizce kullanıyorsun diye soranlar olabilir. Sebebi arkadaşlar şu uydu fotoğrafının
uydu görünümünün net olması için. Türkçe yaptığımızda bir konumdan sonra kaydettiğimizde siyah görüntüye ulaşıyor. Bakın burada İngilizce yaptığımızda aracın dilini gayet net şekilde bütün detayları görebiliyoruz. Şimdi İngilizce kullandığımdan dolayı klavye kısmına geldiğimde problem yaşıyordum. Bakın Türkçe karakterler burada yok. İngilizce klavyeye dönüştü. Şurada bir bölme açıldı. Bu iPhone'lardaki klavye işaretine benzer şekilde. Şuna bastığımızda az önce ben buna bastım ve Türkçe klavyeyi seçtim. Şöyle basılı tuttuğumda Turkish var. Yani burada Türkçe var. İstediğiniz dilin klavyesini ekleyebilirsiniz. Ben Türkçe ekledim. Yani şuradan bir yer girmek istediğimde başta İngilizce çıkıyor. Şuna bastığımda Türkçe karakterlerimiz de yerini alıyor. Bu güzel oldu. Keşke şu harita işi de net olsa. Yani bu da Google Maps'ten aldığı için bu altlığı bakın şurada Google yazıyor. Ondan sebep, yani Tesla'dan sebep değil. Şimdi arkadaşlar bu güncelleme çok yüksek bir boyutu var. İndirirken epey uzun sürdü. Nasıl indiriyorsun derseniz ben bir Wi-Fi genişletici kullanıyorum. Cam tarafında evime yakın. Orada 3. kattan kolayca indirebiliyorum ama uzun sürdü. Bakın şurada veriler. Sürüş verilerimin tamamını sıfırladı. Ben şu uzun süreli diye ismini değiştirmiştim. Bütün verilerim buradaydı aracı aldığımdan itibaren. Bunları sıfırlandı maalesef. Hepsi sıfırlandı. Son şarjdan işte trip A uzun süreli diye benim ismini değiştirdiğim. Her şey sıfırlandı. Telegram forumunda bazı arkadaşlar da paylaşmış aynı sorunu. Onlar da yaşamışlar. Burada görünüm biraz değişti. Şurada bakarsanız Current Drive'da artık küsuratlı göstermeye başladı. 1.8 kW harcamışım 12 dakikada. 201.8 Watt vesaire küsuratlı şekilde göstermeye başladı. Şu şarj ekranımız, tüketim ekranı değişti. Daha gerçekçi şekilde menzilinizi burada görebilirsiniz. Şimdi aksesuar gücü açık tutma diye bir özellik geldi. Bu nedir? Bataryamız %20'nin üzerinde ise araçtan çıkınca USB bağlantı noktaları veya kablosuz portumuz şurada. Telefon şarj portumuzun açık kalmasını sağlayabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kontroller bölümünden, Charging'den şuradan aşağı geldiğimizde Keep Accessory Power On. Yani aksesuar gücünü açık tut Türkçesi. Bunu açtığımızda bir açayım hatta. Araçtan çıktığımda şarjım da bol. Aksesuar kısımlarını kapatmayacak. Yani USB portunu ve şuradaki şarj portunun enerjisini kapatmayacak. Bu da atıyorum bir şey şarj ediyorsunuzdur. Bir araç buzdolabı vardır vesaire bir şeyi bu şekilde açık bırakabilirsiniz. Güzel oldu. Bunun yanında neler var? Bir haritaya tekrar geçelim. Şuradan şarj istasyonlarını bir görelim. Charging Station diye girdim. Burada örneğin bir tane şarj istasyonuna bastım. Trugon'muş. Burada bakın 3. parti bir istasyonda olsa ön ısıtmayı yapıyor artık. Bunu isterseniz bu navigasyonu kapatıp iptal edebilirsiniz. Arabadan sesler çıkmaya başladı. Isıtmayı başlattı. Kapatalım. Şimdi medya arama sonuçları kaynaklara göre filtreleniyor. Bunda bazen sıkıntı yaşıyorduk. Mesela şuradan şu anda Spotify'da bir şey arayalım mesela. Get Check diye arayalım Tarkan'ın şarkısını. Bakın şu an Spotify'da arıyor. Karaoke'ye bastığımda karaoke'de. Önceden ikisi bir çıkıyordu, karışıyordu. Bu yolda giderken yani karaoke kısmını mı açtık, Spotify'ı mı açtık? Buradan hemen açabiliyoruz. Bu arada aracın ses sisteminden gayet memnunum. Çok güzel. Umarım Juniper'de de bundan kısmazlar. Sanmıyorum kısacağını. Tesla pek donanımdan kısmıyor genelde. Navigasyon kısmında 3. parti şarj istasyonlarını göstermeyi açıp kapatmayı göstermiştik. Açayım hatta o açık dursun. Şuradan şarja bastığımızda etraftaki şarj istasyonlarını daha çok gösteriyor artık. Arka kamera görünümünden bahsetmiştik. Şu kısım daha genişledi. Güzel oldu. Kişi fotoğrafları geldi arkadaşlar. Bizden iPhone kişilerinde büyük ihtimalle Android'de de oluyordur. Telefonunuza kaydettiğiniz resmi burada görebiliyorsunuz. Kişi aradığında o resim çıkıyor. Kokpit radarı aktif oldu arkadaşlar. Şurada bir yerde bir radar var. Bu aracın içerisindeki kişi olup olmadığını algılıyor. Daha önceki güncellemeyle olmuştu aslında. Yol bilgisayarındaki verilerden bahsettik.
Bir de batarya sağlığı ölçme diye bir şey geldi. Şu ayarlardan servis bölümünde Battery Health diye bir şey var. Bu testi başlattığımızda bu uzun sürüyor tabi. Biraz bataryamızın sağlığını buradan ölçebiliyoruz. Arkadaşlar şu arka kameraya giderken de göstermek istedim. Bakın kamera ekranında gayet geniş açıda arka kısmı özellikle görebiliyoruz. Açı epey genişlemiş. Bakın Honda Civic sola geçti. Gayet net şekilde gözüktü. Park ederken de bu şekilde arkadaşlar. Bakın çizgi daha farklı hareket ediyor. Kediyi görecek mi? Kediyi umursamadı çok. Şöyle sadece kameralardan park etmeye çalışıyorum. Güzel, bir ileri alalım. Güzel, ben bu açıyı beğendim. Güzel çalışıyor. Bu arada şunları da göstereyim arkadaşlar. Arabanın içinde saklıyorum bunları. Bir tane Matchbox'ın Model Y aracı var. Güzel bir model. Aynı bizim araca benziyor. Beyaz. Bir de geçenlerde buldum Hot Wheels'in Tesla Cyberquad diye bir ATV tarzı bir aracı var. Bundan buldum. Cybertruck'ı bulamadım. Cybertruck pek yok. Kara borsa satanlar var. Ama ben onlara aşırı para vermek istemiyorum. Bunları çok komik rakamlara alıyorum. Bazen Migros'ta oluyor. Rozman'da oluyor. Farklı yerlerde oluyor. Ufakça bir biriktirmeye çalışıyorum. Tesla'nın Model X'e denk gelmedim ve Cybertruck'a denk gelmedim. Cybertruck çok sınırlı satılmış. Bunları da bulduğumda arkadaşlar aslında bir tane daha vardı. Tesla'nın gri renklisini buldum Matchbox'ın. Quicksilver renginde. O da çok güzeldi ancak onu oğluma verdim. Bundan da yine oğluma bir tane daha aldım. Bir tane de bundan aldım. Bulursam iki tane alıyorum. Bir tanesi kendime, bir tanesi oğluma. Ufak bir koleksiyon. Güzel güncellemeler var arkadaşlar. Ufak da olsa şu kamera detayı bence güzel olmuş. Ya da üçüncü parti şarj istasyonlarını söyleyebilirim. Kokpit radarı gibi ufak detaylar da olsa B sütun kamerasını kaydetme gibi özellikler güzel olmuş. Bir bahar güncellemesi gelecek. Bakalım onda daha çok özellik gelecek mi? Ben de merak ediyorum. Aslında en çok merak edilen konu FSD. Yani tamamen Full Self Driving diye geçiyor biliyorsunuz. Bunun Avrupa'da artık bir zaman sonra açılacağından bahsediliyor. Bu da Türkiye'de dahil olacaktır bu sisteme. Otoyollarda güzel olur, gayet iyi olur. FSD geldiğinde satın almayı düşünüyorum imkan olursa. Şu anda geliştirilmiş otopilot bence çok gerek yok. Normal otopilot da güzel çalışıyor. Zaten otoban harici fazla kullanamıyoruz. Çünkü neden derseniz 50 olan tabelalarda 70'te giderken birden 50'ye inmeye çalışıyor. Bu da çok kullanışlı olmuyor. İptal et ya da gaza bas vesaire uğraşacağına kendin gidiyorsun ya da normal hız sabitleyicide, adaptif hız sabitleyicide gitmek daha mantıklı geliyor bana. Duble yollarda, bazı kavşakların olduğu noktalarda. Otoyolda gayet güzel çalışıyor otopilotu. FSD'yi bahsettiğim gibi gelirse uygun rakamdan da gelir, bir kampanya olur, bir şey olur. Alınabilir bence. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu arada yeni süper şarjır noktaları açılacak. İstanbul'a büyük ihtimalle bir tane daha açılacak. Benim istediğim tabii Kocaeli'de yaşadığım için burası da bir geçiş noktası. Umarım burada da açılır. Şarjı aşırı genişledi, hiçbir problem kalmadı. Yani elektrikli araç Türkiye'de rahatlıkla kullanılabiliyor. Aklıma gelenler bunlardı arkadaşlar. Sormak istediğiniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.